Merhaba, hoş geldiniz. Bu videonun konusu birini tanımak. Birini nasıl tanırsın? Bunun için internette o kadar çok seçenek var ki size bir sürü anket veriyorlar. Hatta şöyle başlamadan önce dedim ki şöyle internette ne var bir bakayım. Millet birbirini nasıl tanımaya çalışıyor. Yani kitap yazıyoruz. Belki kitabın içine de bir şeyler çalarız. Yok, öyle bir şey yapmıyorum. Ama gerçekten internetteki içler acısı durumu size gelin göstereyim. İnternet maalesef o kadar çöp bilgi getiriyor ki bize. Şimdi bakın ilk sayfadaki linkleri açıyorum. Yüksek topuklar işte o ne diyor, Uplifer bilmem ne en çok çıkan. Birini tanımak için sorular. Zaten şuradaki soruların tipinden görebiliyorsunuz. Yani bir insana tutup da istediğin herhangi bir şey yemek hakkın olsa kimi seçerdin diyemezsin ilk görüşmede. Bir erkeği bir kadını tanımak için bu kadar saçma sorular soramazsın. Veya Allah aşkına şu sorulara bak. En son elini tuttuğun kişi kim? Şimdi bir buluşmada bir erkeği ya da kadını bunu sorabilir misin? Çekingen misin? Atılgan mısın? 2 ay sonra ilişki içinde olacağını düşünüyor musun? Aklındaki karşı cins kim? Sen Bernard Danois. Devam edersek bak bu da ikinci sıradaki. Çocukken en sevdiğin yiyecek neydi? Yani bu anket anlatabiliyor muyum? Bunları eğer sorarsan en çok sevdiğiniz egzersiz çeşidi nedir ya? En çok keyif aldığın iç dış mekan aktivitesi. Yemin ederim biber spreyini sıkarlar senin gözünün içerisine. Şimdi şu soru mesela Ayşe Tolga'nın sayfası çocukluğunuzda en çok bunlar hep birbirinden alıyor zaten farkındaysanız. En sevdiğin özlü söz buyur. Bunu söylesin sana 5 saat sür. En çok mekan dış mekan. Az öncekinin kopyası işte. Aynı şekilde saçma sapan gidiyor aşağıya doğru. Hani bunlarla insanlar anket yaparsan tanıyamazsın. Evet, gördünüz, maalesef buna inanıp bu sorularla anket yapmaya çalışan, ışığı suratına yakıp konuş konuş benim adımı söyle diyen insanlar var. Bunlar yanlış. Peki doğrusu ne? Gelin görelim. Evet, az önce ne dedik? Bu video 30 soruyla 40 ankette elektrik vererek, işkence ederek karşı tarafı tanıma videosu değil. Peki ne videosu? İnsanlara nasıl davranırsanız ne alırsınız onun videosu. Nasıl? 1. Cömert olacaksın. İlk test. Yani böyle ilişkiniz arasında muhabbet sohbet ederken zamanla aşkını, sevgilini, iş arkadaşını veya ne bileyim eşini artık bilmiyorum. Bazıları çünkü önceden evlenip sonradan tanışıyor. Herhangi birini tanımak için ilk önce cömert ol. İnsanları tanırken bir fikir gözlüğün olur. O at gözlüğüdür böyle. Yani takarsın, başka türlü bakmazsın. Derler ki ya bu adam böyle. Yok, değil en iyisi. Ya bu hanımefendi bak böyle bir kadın. Böyle diyor en iyisi. Değil. Bu dediklerimi yap bakalım nasıl birisi. Cömert ol. Cömert olduğun zaman bak bakalım devamını bekliyor mu? Tahsilat yapmak için sırada bekliyor mu? Yoksa o da sana bir cömertlik sunuyor mu? Yoksa sen sömürülecek, sağlayacak bir inek misin? Özür dilerim ama böyle davranıyorlar. Peki senden ne sıklıkla iyilik istiyor? İyiliklere iyilikle cevap veriyor mu? Kendini borçlu hissediyor mu? Veya sen onun istediği iyiliği yine yapmazsan sana karşı bir trip veya sömürü ya da küsme gibi bir saçma sapan şeyler yapıyor mu? Yoksa canın mı sağ oluyor? Anlıyor mu iyiliklerinin görev olmadığını? Yaptığın iyiliklerin kölesi oluyor musun yoksa? Sadece sözlerine odaklanma ya da yani o an konuştuğuna ya da vaatlerine, geleceğe yönelik konuştuklarına. Sırf gelecekten konuşan insanlara sen eğer inanırsan o zaman ne sorun olur biliyor musun? Sen de kafanda istediğin kişiyi yaratırsın. Dersin ki bu da öyle gayet güzelmiş ve kafandaki kişiye aşık olursun. Sonra bir gün o kafandaki kişiyle bir ayrılır, hayal kırıklığı. Ve geldik puanlamaya. En kötü ve en iyi puanı silecek şekilde çevrendeki insanlarla otur konuş, başkalarının fikirlerini al. Sence Mahmut nasıl? Sence işte ne bileyim Angelina Jolie nasıl? Bunları sor, insanların en iyi ve en kötü söylediklerini sil. Kalanların ortalamasını al. Çünkü bazı insanlar öylesine nefret eder, bazı insanlar gereksiz abartır. Bu reklamcı tiplerden uzak dur. Ama gerçek fikirlerin bir ortalamasını al bakalım. Seninkiyle ne kadar uzaklar? Ne kadar üretken? Bak burası önemli. Üretken insan iyidir. Tüketici mi yoksa? Her şeyi tüketiyor mu? Her muhabbeti, sohbeti eritip kendisi hiçbir şey üretmiyor mu? Siz dışarı çıkarken hep yeni fikirler, hep gideceğiniz yerler senden mi çıkıyor? Yoksa o da fikir üretiyor mu? Çünkü bazen dersin ki ya şuraya gidelim, gitmeyelim. Sinemaya gidelim, vallahi gitmeyelim. Sergi, tiyatro, ne? Yemek yiyelim, bu, ne yapalım? Bilmiyorum. Niye? Sen onu eğlendirmek zorunda mısın? Üretken insanla bir ortamda ol. Mesela yemek yapabilen insan üretkendir. Bir bak bakalım yemek yapabiliyor mu imkanın varsa? Aynı şekilde eleştiride de üretici ya da tüketici olması önemli.
Bir konuyu eleştirirken üretiyorsa, yani sen diyorsan ya ödevimi böyle yaptım, projemi böyle yapacağım, bu toplantıda bana yardıma ihtiyacım var ve fikirler üretiyorsa harika. Ama yaptığım PowerPoint'e, ödeve bakıp, projeye bakıp olmamış, bu tutmaz. Ne? Tutmaz. İstemez yük. Olmaz. Fikir üretmiyorsa çek sifonu gitsin hayatından. Böyle insanlara ihtiyacın yok. Takılmış kalmış zaten o. Bir başka konu. Çok abartıyorsunuz diyeceksin ama utanıyor mu senden? Şaka yapmıyorum. Seni arkadaş ortamlarına sokuyor mu gururla? Gittiği yerlere seni götürüyor mu? Gittiği yerlerde senin üzerinden mi sohbet ediyor? Seni de katıp mı sohbet ediyor? Seni birlikte güleceği bir insan olarak mı görüyor? Sana mı gülüyor? Bak bunlar çok önemli. Samimiyim. Bunları öyle çocukluğundaki sorun neydi? İç mekan aktivitesi mi, dış mekan aktivitesi mi yapalım gibi saçma sorularla öğrenemezsin. Çünkü o sorulara herkes en ideal cevapları verir. Ya da ilişki belli bir süre aldıktan sonra vermez cevap. Ya baba bunlarla mı uğraşacağız? Ya da aşkısı şimdi çok önemli değil. Ya da der, döner yatar. Ve kredin ne kadar? Sana sabrı ve kredisi ne kadar? Onu çok saçma bir yere götür. Bomboş, alakasız bir yere götür. Onun tarzı olmayan bir yere götür. Bakalım ne kadar dayanabiliyor. Ama tabii boş bir arsaya götürüp başınızı taşla ezdirme. O kadar değil de sevmediği bir konsere, senin sevdiğin bir yere geldiği zaman vik 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 ediyor mu? Senin arkadaş grubuna sokmaya çalıştığın zaman huysuzlanıyor mu? Tasmasını çekmen gerekiyor mu? Bakın bunlar çok önemli. İleride hayatınızı birleştirdiğiniz zaman, dost olduğunuz zaman, iş ortağı olduğunuz zaman, evlendiğiniz zaman, kalıcı şeyler yaptığınız zaman bu insanların kontrol Z geri alı yok. Yıllarını veriyorsun bir insana. Ve bir başkası seninle sırlarını paylaşıyor mu? Senden gizlediği ne var? İnsanlardan gizlediği şeyleri biliyor musun? En utandığı şey ne? En büyük başarısızlığı ne? Sana bunları paylaşıyor mu yoksa sadece yaptığı güzel şeyleri mi paylaşıyor? Sana reklam mı yapıyor? Kendisini mi tanıtıyor? Kendi aranızda kim bencil, kim çıkarcı? Masada kalan son mantıyı o mu gömüyor? Son pide parçasını o mu atıyor ağzına? Hep o mu buzdolabındaki son şişeyi içiyor? Nedir mesela? Tüketici mi, üretici mi? Sana saygısı var mı? Yoksa sen onun için hayatta birisi misin? Kırgınlık, küskünlük, trip ne durumda? Bak burası önemli. Seni sürekli yokluğuyla tehdit ediyorsa bu kötü. Ne demek? Ya o ya ben. Ya şunu yaparsın ya yokum. Ya sinemaya gidelim ya ben artık hiç yokum. Böyle şeyler yapıyorsa çek sifonu. Çek çek çek. Vur gitsin. Ve benim sana önerim yokluğunla terbiye et. Bak bakalım sen yokken ne oluyor? Seni arıyor mu? Bir gün gözükme, 2 gün arama. O seni arıyor mu? Aradı ya. Yine verme kolayca kendine. Eksik tut. Bak bakalım çıldırıp kalkıp ayağına geliyor mu? O sana gelene kadar sen ona gitmeyeceksin. Gitmeyeceksin ki yokluğu öğrensin. Yoksunluk sendromuyla bağ kurmayı öğrensin. Ama her gık dediğinde koşarsan sen tuzlukla o iş olmaz, kusura bakma. Sen ona ait olursun. Peki beraber zaman geçirmeniz nasıl? Ne demek? Yani sinemaya gidiyorsunuz mesela her buluşmada artık. Sinemada perdeye bakıyorsunuz, kimse konuşmuyor, bitti. Oturuyorsun, Survivor izliyorsun, bitti. Kendi aranızda bir şey üretmeden mi yaşıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Game of Thrones 55 sezon izliyorsanız ve hiç konuşmuyorsanız, birbirinizi artık tanımıyorsanız bir sorun var. Bak iyimser mi kötümser mi? Burası önemli. Oturup plan yapabiliyor musun? Ama plan yaptığında da ucunu kaçıran manyak kafası güzel hayalperestler vardır. Bir de dünyayı cehenneme çeviren acıların çocuğuyum. Bunlar vardır. Yapma. Bu ikisiyse de lütfen yontmaya çalış. Olmuyorsa bırak gitsin. En azından yarınla harcatmasın sana. Hayallerine bir şeyler yapmasın. Senden beklentisi ne? Senin ondan beklentin ne? Beklentileriniz sence şimdiye kadar uyuştu mu? Beklentileriniz eğer şimdiye kadar uyuşmadığında sürekli sen ona eğildiysen kusura bakma, bu senin hatan. Ve geldik bir başka mühim meseleye. Sınırlarınız ne? Sizin sınırlarınızı kim koyuyor? O seni sınırlıyor mu? Bunu giyme, onu yapma, şunu deme, o insanla görüşmeyeceksin. Kuralları o koyuyor mu? Sana patronluk taslıyor mu? Eğer böyleyse kusura bakma. Senin bir dostun yok, senin bir sevgilin, senin bir sahibin var. Kendini azat et, çek fişi artık. Arkadaşlık, aşk, sevgililik gibi konularda sizin yanınıza iyi niyetli üçüncü bir insan geldi, nasıl davranıyor? Mesela diyelim ki çok iyi arkadaşsınız. Birini bulduğu zaman hemen seni satıyor, onunla çılgınca takılıyor. O terk edince sana mı geliyor? Sen niye halen orada bekliyorsun? Sen de bas git yenisini bul. Çünkü niye biliyor musun? Onu seni sevmesine ve tanımasına emek verdiğini sanıyorsun. Bitki gibi onu büyüttüğünü sanıyorsun. Diyorsun bu kadar emek verdim. Ya emeklerim ziyan olmasın. Çekip gittiği zaman diyeceksin ki ama ben sana bu kadar iyilik yaptım. Neden beni bırakıp gittin? O da diyecek ki ben senden istemedim ki.
Ben senden bunları istemedim. O zaman öyle kalacaksın. Aa evet, o istemeden ben ona elmalı pasta yapmıştım. O istemeden ben onun ders notlarını temize çekmiştim. O istemeden demek ki insanlara iyilik yapman onları zincirle bağlamıyor. Sen sanıyorsun ki her iyiliğin daha kalın bir bağ oluşturuyor. Hiçbir bağ oluşturmuyor, kusura bakma. Nankör insan çeker gider. Arkasına bakmaz. Ve geldik yol ayrımlarına. Nedir yol ayrımı? Mesela çok iyi lisede dostunuzdur, üniversite sizi ayırmıştır. Aynı şirkette çok muhabbetiniz iyidir, farklı departmanlara, farklı binalara geçince kopuyorsunuzdur. Çok iyi sevgilisinizdir, 3-4 ay iş yüzünden ayrı kaldınız mı ilişkiniz zayıflamıştır. Bunları test etmen lazım. Bu yüzden yokluğunda bir sına diyorum. Ama hazır hayat sana ayrılık getiriyorsa da bir bak bakalım adamın ya da hanımefendinin tepkisi ne? Geldik mükemmel 1/4 formülüne. Konuştuğunuz konuların formülü. Konuştuğunuz konuların formülü şöyle olmalı. 1/4 senden, 1/4 ondan, 1/4 ortak geçmişinizden, 1/4 de gelecekten bahsetmeniz lazım. Bu gelecek ortak gelecek olmasa da olur. Yeter ki gelecek olsun. Böyle bir dengeniz yoksa, hep sürekli onun geçmişini ve gününü dinliyorsan, sen. O zaman sen onun psikoloğusun ya da anasısın, babasısın. Kusura bakma, ömrünün sonuna kadar onu dinleyerek geçeceksin. Aa çok başarılısın. Ben de bugün havada durdum. Ama önemli değil. Sen yine de başarılısın. Demek ki çiçekleri suladın. Aferin. Böyle ezik bir hayatın olmasın. Ve ses tonlaması. Sana emirgen mi? Buyurgan mı? Sana emirler veriyor mu? Yoksa kemirgen mi? Hayatını mı sömürüyor? Trip trip trip. Burası çok önemli bak. Sana sesini yükseltip bağırıyor mu? Hakaret ediyor mu? Küfürlü konuşuyor mu sana? Sana lakap takıyor mu? İtip kakıyor mu? Buralar çok önemli. Ve sen her tartıştığınızda alttan alıyorsan bu da senin hatan. Bas git. Gidemiyorsan, eğer bir akrabalık bağı varsa en azından biraz sesini çıkar. Çıkartamıyorsan o zaman zaten şiddet mağdurusundur. O zaman adliyelik bir olay bu. 183'ü ara. Ama arkadaşının, sevgilinin seni itip kalkmasına izin veriyorsan o senin kendi fiyat etiketindir. Özür diliyorum, çok özür diliyorum dürüst olduğum için. Unutma, insanlar iyi kötü değildir. Sen insanların iyi ya da kötü yönlerini görmek için beklemişsindir. İyi insanı beğendiysen kal. Kötü insanı halen görmeye devam ediyorsan aynı ortamda bulunma. Biliyorum söylemesi kolay ama en azından arkadaşların için bunu uygula lütfen. Unutma, bir gün sana diyecek ki sen beni tanımamışsın, ben hep buydum ve sen o iyilikleri kendin istediğin için yaptın. Ben senden istemedim, öptüm, bay. O gün arkasından bakacaksın. Hiçbir zaman kötü böyle bir şey olsun istemiyorum. Kötü ihtimalleri göz önünde bulundurmak önemlidir ama umarım güzel insanlarla tanışırsın. Lütfen işte bu yüzden insanları bu dediğim şekilde en azından tanımaya çalış. Hayal ettiğin insana eşleştirmeye çalışma. O kim? Bir ona bakalım istersen. Ben Haluk Tatar. Çok teşekkür ederim izlemeye vakit ayırdığınız için. Umarım aşağıya siz de kendinizce ben insanları şöyle tanırım. Tanıdığım en iyi insan ya da en kötü insanı şöyle çözdüm. Bir şeyler yazarsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.